Merhaba dostlar. Yeni bir günde birlikteyim sizlerle. Birkaç gün ara verdikten sonra hoş geldiniz. Şu an ekranları başında. Burada beni izleyen herkese sevgiler. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Birkaç gün şehir dışında işim vardı. Söylemiştim zaten size cuma günü. Ve bugünden itibaren yine kaldığımız yerden devam ediyoruz astroloji yorumlarımıza. Evet sevgili dostlar, biliyorsunuz önemli bir haftaya girdik. 13 Mart haftası ve her yerde de zaten bas bas bangır bangır yazıyor. Zor bir hafta, stresli bir hafta, her an bir şeylerin değişebileceği Mars Neptün kareli bir haftadayız. Ve onun yanı sıra sadece öyle değil, hani Güneş'le Merkür'le karesi var, aynı zamanda Venüs Plüto karesi kesinleşecek ve tabii ki bir de kavuşumlarımız var. Neptün'ün Güneş'le, Merkür'le kavuştuğu bir zaman dilimindeyiz. Dolayısıyla da önemli. Bunu sadece astrologlar değil, tahmin ediyorum ki hep birçoğunuz biliyorsunuzdur. Birçok kaynaktan da bu haftanın özellikle 14-15 Mart günlerinde neler olacak diye birçok kişi merak içerisinde. Hatta endişe, korku, acaba deprem mi olacak diye de tabii ki daha da fazla endişe etmişsinizdir birçoğunuz. Şimdi evet, zor bir hafta. Astrolog olsanız da olmasanız da birazcık astroloji bilginiz de olsa zaten bazı şeyleri görebilirsiniz. Çok bariz belli. Bir Mars Neptün çok sevmediğimiz açılar bunlar bizim. Ve o açı bugün kesinleşiyor 15 Mart gecesine hemen girdiğimizde, ama etkileri zaten devrede. Ve Ay Yay burcunda. Şimdi size hem aslında biraz genel olarak hepsinden bahsedeceğim. Bir de bizim günlük rutin yorumlarımız, güzel saatlerimiz, bunlardan bahsedeceğim. Bizim için hani biraz daha işimize yarayacak o şanslı saatlerimiz var. Ve bunu kullanan arkadaşlar da bunun faydasını görüyorlar. İlk defa izleyecek olan dostlar da bu saatleri not alın ve önemli işlerinizi o saate denk getirmeye çalışın. Çok daha verimli sonuçlar alabilirsiniz. Özellikle herhangi bir şeye başlangıç yapmak için. Şimdi biz gelelim, şu Mars Neptün karesi bize neler yapabilir? Yani bugün kesinleşiyor. Şu an bu videoyu çektiğimde de aslında aktif arkadaşlar bu açı. Hemen şöyle haritamı açıp baktığımda tam olarak kesinleşme saatini söylüyorum size. Ayın 15'ine geçtiğimizde gece 01.38-02.38 arasında tam olarak bu açı kesinleşmiş olacak. Ve hemen ilerleyen saatlerde, yani sabaha karşı da Ay Güneş karesi kesinleşmiş oluyor. Ve bu açı altında tabii Mars neydi? İşte bizim için mücadele, savaş, zorluk demek. Aslında bazı açılardan baktığımızda da aslında kendimizle ilgili konularda kendi sınırlarımızı belirlemek, verdiğimiz mücadelede bu açılar eğer olumlu ya da olumsuz olarak değiştiğinde, tabii ki şu an bu sert bir açı, kendimizi yeteri kadar koruma altına alamayabiliriz. Ama güçlü açılarda Mars'ın bize çok önemli faydaları da var. Çünkü biz kendimizi koruyabiliriz, müdafaa edebiliriz. Yani biraz daha böyle fiziksel olarak kendimizi müdafaa anlamına geliyor. Ama bu açılar altında ne yapabiliriz? Biraz zayıf kalabiliriz. Mesela hastalık bakımından baktığımızda bağışıklık sistemi. Neptün zaten biliyorsunuz bir sis, bir gaz gezegeni olarak ne yapıyor? Tüm sıvılarla ilgili zaten Balık burcunda tüm konuları diyelim zorlayıcı bir şekilde hayatımıza getirebilir. Mars ne yapıyor? Zayıf düşüyor. Yani yeteri kadar kendini ortaya koyamıyor. Agresif çalışmaya başlıyor. Ne yapıyoruz? Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekebilir. Özellikle fiziksel sağlığımıza. Ve biraz bağışıklık sistemi dedik, mikrobik olaylara, sağlık üzerinde, işte salgın hastalıklara, bulaşıcı hastalıklara karşı da bir takım böyle bu hayvanlardan, sulardan bulaşabilecek hastalıklardan tutun da işte denizler veya sulardan gelebilecek herhangi bir zararlı mesela maddelere karşı biraz daha açık olabiliriz o zararlı konulara. Efendim, denizlere ilgili dedik ve onun yanı sıra bizim için biraz daha bu sıvılar dedik, işte uyuşturucu olabilir, kimyasallar olabilir ki kimyasal maddeler dediğimizde birçok alanı içine kapsıyor. Bu tabii ki
savaş zamanlarında kullanan bu insanları birbirine zarar vermesi ya da insanlara zarar vermek için kullanılan bu kimyasallar da bunun içine katabiliriz tabii ki. Dolayısıyla da düşmanlıklara da açık bir süreçtir. Yani genel olarak fiziksel bize zarar verebilecek tüm konulara aslında açık. Diğer yandan ne olabilir? Şimdi Mars aynı zamanda tabii ki burada sadece bu açı yok bu arada. Şimdi şöyle baktığımız zaman hani Ay'da Yay burcunda seyahat, yolculuk, biraz hava trafiği mesela, kara trafiği. Çünkü Merkür de bu alanda iş başında. Sonuç olarak buralarla da ilgili aslında biraz daha hedef olabiliriz. Bizim ülkemiz için, tüm dünya için bunlar geçerli. Ve onun yanı sıra tabii dediğim gibi trafikte olduğu kadar aynı zamanda da bizim kendimizi, sevdiklerimizi korumamız gerekebilir. İşte herhangi bir saldırıya karşı, yani şöyle bir saldırı olabilir. Dolandırılmalara karşı, yalan, iftira, kandırılmalar, uydurmasyon haberler gibi konulara da dolandırılmalara karşı da açık bir süreç olarak bunu söyleyebiliriz. Türkiye haritasında zaten böyle bir düşmanlık süreci dediğimiz bir süreç. Yani Mars zararlı bir gezegen ve Türkiye haritasında şu anda 12. evden hala geçmekte. Bunu 6-7 aydan beri zaten söylüyoruz, konuşuyoruz. Dolayısıyla ülkemiz için de bazı riskler söz konusu ve önümüzdeki sürece baktığımızda yani bunlar ağır gezegen hareketleri olduğu için bu bir sürece yayılacaktır. Önümüzde çok önemli gezegen hareketleri de devam ediyor bu arada. Dolayısıyla o stresli dönem hani şu an başladı ama bu bir süreç. Bunu pat diye ortaya çıkabilecek bir şey olarak da düşünmeyin. Bunlar işte suni olarak yapılabilecek, insan sağlığına zarar verebilecek, dediğim gibi işte sulardan buluşabilecek herhangi bir zehirli işte gazlar, sıvılar, biraz daha bakterilerle ilgili konular dikkat çekiyor açıkçası. Sulara karışabilecek, içme sularına karışabilecek kimyasallar, gazlar olabilir sevgili dostlar. Hakikaten stres insanda yaratıyor tabii ki ne olacak diye böyle bir gergin açı sürekli başımızda böyle kakılıyor. Ama hani tabii ki yer hareketleri zaten deprem şu anda sarsıntısı üzerinde devam eden bir süreçteyiz. Bu süreç sürecektir. Artçıları tabii ki güçlendirecektir ama büyük bir afet yaşanacak olayı ile bakmayalım. Bu daha çok aslında ülkeler arasındaki konuları işaret ediyor. Çünkü baktığımız zaman şu an gökyüzünde çalışan tüm gezegenler arkadaşlar Jüpiter'in altında. Şu an Jüpiter yönetiyor birçok gezegeni. Mesela Jüpiter nerede? Koç burcunda. Ay Yay burcunda aynı zamanda baktığımız zaman işte Balık burcunda ciddi bir stelyumuz var. Mesela sayayım size: Güneş, Neptün, Merkür ve tam şu anın haritasında şans noktası Satürn, bunların hepsi Balık burcunda ve bunların hepsini Jüpiter yönetiyor. Jüpiter Koç'ta, Jüpiter'i kim yönetiyor? Mars. Mars ikizlerde Merkür yönetiyor. Merkür'ü kim yönetiyor? Jüpiter. Yani dönüyoruz dolaşıyoruz ki Venüs de bu arada Koç burcunda bir Jüpiter'le karşılaşıyoruz. Şimdi Jüpiter her şeyi büyütür. Küçücük bir noktayı alın, bir mikroskopla baktığınızı düşünün. Aynı Jüpiter'in görevi zaten budur. İyiyi de büyütür, kötüyü de büyütür, güzeli de büyütür ama genellikle iyicil bir gezegendir. Fakat böyle sert açılar altında görevini iyicil olarak değil, biraz daha olayları sınırların dışına taşıyacak şekilde karşımıza getirebilir. Zaten Mars şu an artık İkizler Burcu'nun son derecelerinde olduğuna göre biliyorsunuz ayın 25'inden sonra artık Yengeç Burcu'na geçecek ve asıl aslında bizim için daha önemli bir süreç o zaman başlıyor. Ülkemiz açısından bunu söylüyorum. Şimdi Jüpiter ne yapar arkadaşlar? Jüpiter dinlerle ilgilidir, inançlarla ilgilidir en fazla. Ve haritada biraz daha aslında şans, bolluk, bereket dediğimiz alanları ifade eder ama hani genel olarak mesela Yay burcu 9. evi yönetir ve 9. ev neydi? Sınırlar, farklı ülkeler, başka kültürler, din, felsefe, turizm, biraz daha böyle işte dış ülkelerle olan sınırlarımız,
deniz sınırlarımız mesela, oradaki güvenliğimiz de olabilir. Bu arada tekrar ediyorum, sadece bizim ülkemiz değil, şu an savaş olabilme ihtimali olan veya süren her ülke için bunu konuşuyorum. Biraz bu bizim bu anlamda sanki çalışacak gibi duruyor açıkçası. Burada iletişimle ilgili tabii bağ kurma, lojistik konularda mesela, ulaşımda. Çünkü Mars İkizler Burcu'nda bu arada. Buralarda bazı düşmanlıklar, sınırlarımızı zorlayacak durumlar olabilir. Kafamızı çok karıştırabilir. Yani buna benzer konular çalışıyor. Peki kimler etkilenir? Hani burç bazında baktığımızda. Tabii başta değişken grup burçlar etki alırlar. Özellikle 25 derece son dekantlarda. Mesela başta ikizler burçları. Daha dikkatli olmalısınız. İkinci olarak yay burçları. Daha dikkatli olmalısınız. Yine son derecelerden bahsediyorum. Üçüncü olarak balık burçları ve başak burçları son derecelerinde olanlar ve bu derecelerde eğer yükseleniniz varsa, köşe noktalarınız, önemli başka gezegenleriniz de olabilir. Bu bahsettiğim konulardan bazı hayal kırıklıkları da getirir. Yani illa fiziksel olarak bir şey yaşayacağız anlamına gelmeyebilir. Böyle de lütfen bakın ve bu bir süreç, biraz önce de dediğim gibi bu devam edecek bir zaman dilimi olacak ama tabii bu hafta bazı gezegenlerimiz artık burç değiştirecek bizim. Mesela Venüs, özellikle Merkür burç değiştirecek ve şu anda da şimdi Güneş'te Neptün'le birlikte kavuşumda. Güneş-Neptün kavuşumları çok daha ilahi açılardır. Bizim yani önemli titreşimler yayar açıkçası arkadaşlar. Mesela özellikle dua etmek, ibadet etmek için inanılmaz güzeldir. Niyetlerimizin kabulü için çok güzeldir. O yüzden biraz daha ne düşündüğümüze, nasıl baktığımıza, olayların akışını nasıl yönettiğimize burada çok önem vermeliyiz. Yani bazı şeyler de yer gök dua üzerine duruyor. Gerçekten hani pozitif enerji de bizim için çok geçerli, çok önemli. Olumlamalar bizim için çok değerli. O yüzden kendimizi biraz da böyle hani koruma altına dualarımızla alabiliriz sevgili dostlar. Buna niyet etmeyi lütfen unutmayın. Kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Sevdiklerinizi, işte evinizi, sağlığınızı öncelikle, maddi manevi tüm değerleri bu şekilde aslında hani kendi irademizle de bir şekilde biraz da olsa yönlendirebiliriz. Evet, gökyüzü sert. Evet, ama bu ilk defa hayatta olmadı. İnanın bundan sonra da her zaman olacak. Dünya döndükçe bu şekil açılar mutlaka gerçekleşiyor ve bir şey daha söyleyerek yine gün açılarına geçeceğim bu arada. Şimdi biliyorsunuz bir depremimiz var bizim ve evet, hep bahsediliyor. Hiç unutulmadı ve unutulmayacaktı ama tabii sadece bahsetmek yetmiyor biliyorsunuz. Sadece bundan konuşmak, işte depremi unutmayalım, oradaki insanları unutmayalım gibi sözler veya gidip ziyaret etmeler değil tabii. Tabii bu sözüm aslında sizlere değil tabii ki. Ama beni izleyen arkadaşlar olarak hani herkes bilinçli davransın diye bunu söylüyorum. Hani biraz daha hatırlatmak gerekiyor. Bu yaşanan korkunç felaketi başımıza geldi. Milyonlarca, binlerce insan telef oldu. Allah rahmet eylesin tekrar. Bir sürü ailenin canı yandı. Ve bunların sorumluları lütfen inşallah en kısa zamanda hani herkesin gözü önünde, hepimizin gözü önünde soruşturmalar, davalar açılsın ve biz bunları görelim ve bir nebze de olsa, hiç değilse bu insanların gerçekten boşu boşuna ölüp gitmelerini insanın vicdanı rahat etmiyor. Çok acı bir şey. Dolayısıyla böyle de ilahi adaletlerin de aslında günlerindeyiz. Çünkü zaten Satürn balıkta, bu önümüzdeki 2,5 yıl bu dediğim bu karma, zaten her kaçtığın, üstüne örttüğün, konuşmadığın, yok gibi davrandığın konu, eğer adaletsizlik varsa, burada haksızlık varsa bir karma yaratmak demektir. Ve bu karmanın altından da kolay kolay çıkılmaz. Bunun vebali çok 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 büyüktür. Devletimizden, hükümetimizden bunu bekliyoruz.
Ve sevgili dostlar, şimdi çarşamba günü gökyüzünde neler var? Sırasıyla sizlere sayıyorum. İlk önce dedim ya, saat ayın 15'ine geçtiğimizde hemen Mars Neptün karesi. Ha, bu arada en önemli şeyi de aslında unuttum. Birçok şey olunca böyle aklında insanın hangini anlatacağım diye. Bu hava olayları. Denizlerle ilgili fırtınalar, rüzgarlar, deniz kazaları gibi, hava şartlarında da ani değişimler, çok güçlü yağışlar, seller ve tabii ki bunlar belki bizim ülkemizde değil, başka ülkelerde daha çok bunu duyabiliriz. Hani bu şekilde de felaketleri işaret eden bir, gerçekten çok önemli bir açıdır. Zorlayıcı bir açı açıkçası. Umarım hiç kimseye bir şey olmasın diliyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Evet, bugünün güzel saatlerinden şimdi bahsedeceğim size. Sabaha karşı evet, Mars Neptün, Ay Neptün karesi de bu arada kesinleşmiş olacak ve günün ilk saatlerinde, yani ilk saatlerine derken sabah 10-11 arasında ayın Venüs'le bir 120'liği var. Bugünün en güzel, kendimizi ifade edebileceğimiz, iyi hissedeceğimiz, mutlu hissedeceğimiz, kendimizi beğeneceğimiz ve ilişkilerde birazcık daha işimizi kolaylaştıracak bir açı. Maddi manevi de destekleyicidir bu arada. Diğer güzel açımız bugün 15.41-16.41 arasında ayın Satürn'e bir seksili var. Bunu da bence değerlendirin. Önemli kişilerden destek alabiliriz. Ummadığımız, mesela bizi zorlayan bir, işte diyelim ki devlet dairesinde bir işiniz var. Çok daha kolay halledebilirsiniz. Bu saatleri eğer değerlendirebilirsiniz. Ebeveynler, patronunuz, amiriniz vesaire, müdürünüz gibi üstlerle olan ilişkilerinizde destek alacağımız bir saat. Diğer güzel saatimiz ve son açımız aslında, hemen onu da söylüyorum. Akşam 22, 12, 23, 12. Bu saatte de ay düğümlere güzel bir açı yapıyor. Bu bizi fırsat getirebilir. Özellikle bugünün zaten saat 15.05'ten itibaren olan kısmında ay Oğlak Burcu'na geçecek ve para dinamikleri, finansal konuları işleyeceğimiz 1-2,5 günü başlatacak öğleden sonraki zaman dilimi. İnşaatlar, evler, bu biraz önce bahsettiğim konular daha fazla gündemimize gelecek. Ve onun yanı sıra tabii kariyer, işle ilgili konular, gayrimenkuller, toprak ve en fazla da önemli konuları konuşacağız. Önemli konuları halletmek için güzel bir aslında süreç diyebilirim. Bu arada saat 11.48 ile 15.48 arasında ay Yay burcunda ve boşlukta olacak ve 15.05'ten sonra da artık Oğlak burcuna geçecek sevgili dostlar. Evet, böyle bir gün yaşayacağız. Yine bir sonraki gün Perşembe günü için de aslında Venüs Plüto karesi var ve Mars Güneş karesi meydana geliyor. Mesela Perşembe günü aslında ayın 16'sı çok daha güçlü açılar var. Hemen aslında onlardan da bahsedeyim. Mesela bugün aslında bence çok da kullanmamaya çalışın. Çok sınırların dışında bir gün. İnanılmaz zorlayıcı açılar var. Sayıyorum arkadaşlar, bakın ayın 16'sı Perşembe günü. Güneş Neptün'e kavuşuyor. Hemen 16'sına girdiğimizde çok önemli bir açıdır. Hemen ardından akşam üzeri daha doğrusu 16 ay Jüpiter'e kare. Hemen ardından saat 17 ay Uranüs'e üçgen. Hemen ardından saat 20-21 arası Mars Güneş karesi. Bu zaten direkt patlamayla, öfke kontrolü yapamamakla ve bazı konularda kazalar, belalar Allah göstermesin, bunlarla ilgili. Ve saat 19.20 Merkür Neptün'le kavuşuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Merkür Neptün bizim dikkatimizi dağıtan, bazı şeyleri gözümüzden kaçmasına neden olan bir açıdır. Özellikle bugünü biraz daha yazılı, sözlü tüm işlerimizde daha kontrollü olalım. Bazı şeyler havada kalabilir, unutabiliriz, dağılabiliriz ve günün yani 16'sının son açısı da Venüs Plüto karesi. Bu da gerçekten hiç de kolay değil. Akşam yani gece 21.58-22.58'de kesinleşiyor fakat gün boyu etkili. Şimdi Venüs paraydı biliyorsunuz. Aşk, ilişki,
sevgi ve Plüto bir dönüşüm, bir değişim ve ekonomi, finansal konular, işte değerli işte madenler diyelim, biraz daha belki borsa, belki döviz, altınla karşılaştırabiliriz. Bu alanlar ve ilişkilerde gerçekten ciddi, sıkıntılı, gergin ve değiştirip dönüştüren açılardır. Bilhassa mesela kişisel olarak burada kimler dikkat etsin? Onu söyleyeceğim. Bu Venüs-Plüto karesi ilişkileri zorlar, zora sokar. Çok altyapısı zayıflamış ilişkileri bitirebilir. Çünkü 29 derece biliyorsunuz Plüto Oğlak Burcu'nda ve 29 derece zaten çok analitik bir derece. Venüs Plüto 29 derece karesi öncü burçlar. Bu derecelerde eğer gezegenleriniz varsa yine sayalım: Oğlak, Yengeç, Koç, Terazi burçları biraz daha özellikle ilişkilerde bazı yorgunluklar yaşadıysanız bazı sonlanmalar getirebilir sevgili dostlarım. Ve tabii ki ülkemiz için de mesela Türkiye haritasında nereye denk geliyor diye sorarsa zaten Türkiye haritası hep karşımda açık. Tabii ki bizim finansal konular, bankalar ve o alandaki işleyişler, ekonomiyle ilgili konular. Tabii Venüs şu anda tam bizim 11. evimizden geçiyor. Aynı zamanda bizim Şiron'umuzla da Şiron kavuşuyor. Ülkemiz için çok önemli bir süreç. Aslında şöyle söyleyebilirim size: 50 ve 52 yıllık süreçlerdir Şiron ve bu süreçleri mükafatı derler kişisel haritalarda. Önemli bir döngünün aslında yeniden başlaması anlamına gelir astrolojide. Ben sadece şu an Şiron'dan bahsettim ama zaten genel olarak haritalarda, yani hem ülkemizin haritasında hem de bizim buradaki haritamızda bunları, yani genel transitlerde de gerçekten fazlaca yaşıyoruz sevgili dostlar. Bir dakika, şöyle bir değişiklik yapacağız. Evet. Hop. Ah neyse. Evet sevgili dostlarım, şimdi ben size bizim güzel saatlerimizden bahsedeceğim. Bakalım bugün güzel saatlerimiz nelermiş bizim. Evet, umarım bu arada herkesler iyidir. Yorum yapmayı, yayına lütfen unutmayın sevgili dostlarım. Evet, 15 Mart çarşamba gününün bizim için en güzel saati 13 ve 14 arası sevgili dostlar. Eğer önemli bir durum varsa, işte güzellikle, parayla ilgili de olabilir, bu saati kullanın lütfen. Diğer saatimiz 13-14, diğer saatimiz 20-21 aralığında. Bu da bizim için daha keyifli bir saat. Özellikle ailevi konularda bence mutlaka kullanılabilir. Diğer saatimiz gece 3 ve 4 arasına denk geliyor sevgili dostlarım. Yine gece işi olan arkadaşlar, toplantısı olan olabilir veya kalkıp bilmiyorum, özel bir şey yapmak istersiniz, bir şey okumak istersiniz, ibadet etmek istersiniz, yine bu saati kullanabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, bugünlük bu kadar. Yarın yine görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Yayını lütfen beğenmeyi de ihmal etmeyin. Hoşçakalın.